Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Rastgele bir takımın dizilişiyle sahaya çıktığımız serimizin yeni bir bölümündeyiz. Bu serimizde şunu yapıyorduk arkadaşlar. Pek adını sanını bilmediğimiz ya da pek kullanmadığımız, pek günümüzde böyle ismi bilinmeyen takımlardan birisini tercih ediyorduk. Onun o anki dizilişiyle sahaya çıkıyorduk. Öncelikle bir takım belirleyeceğiz. Şöyle Asya kıtalarına falan gidebiliriz. Japon takımları değişik dizilişlerde oynayabiliyor. Ya da farklı bir kıtaya da gidebiliriz. İlk olarak takımımızı belirleyelim. Sonrasında onun dizilişine göre kadromuzu oluşturup sahaya çıkacağız. En son Arjantin takımının dizilişiyle oynamıştık. Bunu tabii ben bilerek tercih etmiştim. Böyle bir dizilişi var Arjantin'in. Bir süredir bu dizilişte. Artık Arjantin milli takımı maç oynayana kadar bu diziliş kalacak. Milli takımın dizilişleri ancak ileride milli takım maçları başladığında güncellenir. Asya Okyanusya'da değişik dizilişler olabiliyor. Buradan herhangi bir takıma gidebiliriz. Arap takımları da olabilir. Ronaldo'nun transfer olduğu takım burada yer almamakta. Diğer Arap takımları var. O Asya Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı için. El Hilal var. El Cezire. United City falan farklı. Yine aynı kıtada ama farklı ülkenin takımları. Şöyle diğer şeylere baksak kıtalara. Güney Amerika olabilir. Burada birçok alternatifimiz var. Hatta diğerleri desek 4 tane takım var. Bitti diyelim. Başka neler var elimizde bakabileceğimiz? Kuzey ve Orta Amerika. Şimdi burada USL Championship'te neler olabilir? Buradan da herhangi bir takım tercih edebiliriz. Amerikalılar ne tür dizilişlerle çıkıyorlar? Japonlar iyi aslında. Ben Japonlardan birisini seçelim istiyorum arkadaşlar. Onlar bazen değişik dizilişler kullanıyor. 3 savunmalı ama çok hücumculu. Asya Okyanusya. Biz de gider 4-3-3 kullanan bir Japon'a denk gelmeyelim. İkinci lig mi yapsak? İkinci lig yapalım. Şöyle listeyi karıştıralım diyeceğim ama bir tanesini tercih edelim. Daha önce tercih ettiğimiz takımlardan birisi de olmasın. Çünkü bazılarını kullanmıştık. Mesela şu ilk sıradaki takım. Iwate Gurulla Moriako. İlk sırada yer alıyor. Bu takımı seçelim. Bakalım bu takımın dizilişi neymiş? Takımımızın adı Arjantin kaldı. Bunu da değiştirelim. Ne yapalım? Japon yapalım. Japon olsun. Karşı taraf Japon'u kabul etmedi. Niye kabul etmedi? Bir daha deneyelim. Ne hatası verdi? Ona da dikkat etmedik. Japon geçersiz harfler veya sözcük öbekleri kullandınız diyor. Japon'u kabul etmiyor. Mesela Japonya desem onu kabul edecek mi? Japonya. Bunu da kabul etmedi. Çok ilginç. Takım Japon takımı olduğu için Japon karakterler mi istiyor acaba? Mesela PSB yazalım. Bunu kabul etti. Niye Japonya'yı kabul etmedi? Onu ben de anlamadım. Çok ilginç oldu. Japan yazsak. Yani inat ettim. Oraya bir Japonya yazdıracağız biz. Japon'u kabul etti. Japon'u kabul etmedi. Bir daha deneyelim. Harbiden Japon'u kabul etmiyor. Japon oyunu. Türkçe Japon. Acaba onlarda belki de bu kelimenin küfür karşılığı falan olabilir. Ona dikkat etmedik. Anlamı belki de argo falan mı diyeceğim. Bazı kelimeleri engellediler diyeceğim de Japonya'yı da kabul etmiyor. Japon'u kabul etti. Çok ilginç. Biz Türkiye yazalım o zaman. Türkiye'yi de kabul etti. Dizilişimiz Japon dizilişi. Takımımızın adı Türkiye oldu. Bir gelelim. Bu takımın dizilişine bakalım. Dizilişi değiştir. Varsayılanı tıklıyoruz. Birlikte bakalım istiyorum. Şimdi çarpıya bastık. Evet, yine bir üçlüye denk geldik. Bu Japonlarda üçlü hastalığı var. Üçlü stoperle oynamayı çok seviyorlar. Dostlar yapışmış stoperlere. Orada bir beşli bir at var. Yani 3 stoperli değil de 5 stoperli gibi bir şey. Bunları göbek yapabiliyor muyuz? Yapabiliyormuşuz. Hatta şöyle stoper ama göbekte oynayabilen oyuncuları da oraya koysak beşli bir stoper olur. Alaba gibi. Sağ kanat, sol kanatı da var. Santrafor arkasında 2 tane ofansif orta saha. Bunları göbekte yapabiliyoruz. Şöyle bir şimdi kadroya baksak. Hatta otomatik seç diyelim. İstatistiğe göre kendisi bir ayarlasın. Takım oyun tarzına uymayan var mı bizde? 80 var en düşük. Form durumu düşük olan futbolcularımız yer alıyor. Biz bir değişiklik tabii yapabiliriz. Yedeklerde kalecimiz De Gea'nın form durumu düşük. Yedekleri kadro dışına açalım. Buradan bazı isimleri alabiliriz. Form durumuna bakalım. Karim Benzema'nın form durumu iyi. B'miş. Bir tane santrafor kullanabiliyoruz.
Hadi Lewandowski'nin yedeği Benzema olsun. Diğer santraforların hepsini çıkaralım. Ofansif orta sahaları getirelim oralara. Jesus'u da çıkardık. Burada daha sonrasında Foden'ın da iyi. Vlahovic'le yer değiştirdik. Foden'ı da aldık. Aşağılara doğru inelim. Aslında Felix'in iyiyse Felix'i anlayacağım ama o da Chelsea'ye transfer oldu. İlk maçında kırmızı kart falan görmüştü. Dybala var, doğru. Dybala'yı unuttuk. Dybala'yı doğrudan ilk 11'e yerleştirelim. Dembele'nin formu nasıl? Dembele'yi alalım. Yedeklerden Hakan Çalhanoğlu da bu hafta iyi geldi. Hakan kalsın. Mbappe'yle yer değiştirelim. Aşağılara doğru iniyoruz. Ødegaard'ın falan da iyi form durumu. Aslında ben Ødegaard'ı da kullanmayı severim. Kendisi kadromuzda bulunsun. Aşağılara doğru indik. Hep hücumcuları alıyoruz. Orta alana da bir değişiklik yapsak mı bakalım. Orta alandaki futbolcularımız formda. Yedeklere bir kaleci alabiliriz. Onana bu hafta iyiydi. Onana'yı çekebiliriz. Alaba var. Ben Alaba'yı seviyorum. Hatta şöyle yapsak mı? Alaba'yı gelelim. DOS'a çekelim. Önce bir yedeklere bakalım. Orada Cancelo var. Şöyle bir tane DOS'u Alaba yapsak. Bir tane daha stoper bulsak. DOS'ta oynayabilen, elimizde olan 5 stoperli gibi bir şey olsun. Çok ilginç bir şey olacak o zaman. Fakat elimizde stoper olup defansif orta sahada da oynayabilecek kimler var? Hernandez'i çeksek bayağı düşüyor. Thiago Silva aslında kurtarır. Kunde çok düşüyor. Şimdi elimizdeki biz stoperlere bakalım. Hangileri ön tarafta da oynayabiliyor? Aşağılara doğru inelim. Şu yüksek seviyeli stoperlerimize bakacak olsak. Çağlar falan da var burada. Bunlardan hangisi önde de oynayabilir? Dare oynayabilir mi? Aslında zorlarsak Dare de oynayabiliyor. Şöyle bakalım. 86'lık. Demichelis oynayabilmekte mi acaba? Yok. O da zorlarsak oynar. Biraz daha oynayabiliyor. Şenol Güneş sayısı oynatıyor defansif orta sahada. Harbiden oynuyormuş adam. Sayısı alalım. Şenol Güneş'in bir bildiği varmış ama iyi de oynayamıyor. 2 maç denedi. Biz de sayısı defansif orta sahaya yerleştirdik. Form durumu da iyi. Kurtarır. 5 tane stoper. Ake sol tarafta oynayabiliyor da defansif orta sahada zorlarsak oynar. Hani o kadar oynamaz diyemeyiz. Christensen'i de alalım. Yedeklerden şu Barella'yı değiştirelim. Çok fazla orta saha futbolcusu elimizde oldu. Dizilişe de uygun. Bir Chiesa'nın form durumu düşük. Diğerleri normal. 5 tane stoperle çıkıyoruz arka tarafta. İlginç bir şey oldu. Ortadaki dostumuz Saiz ve Alaba. Dost'ta da adamlar yüksek dereceli oynayabiliyor. İleride Kevin De Bruyne yerine bir Neymar yapalım biz. Yedeklerde de bu isimlerimiz var. Şimdi kağıt üzerinde 3-2-4-1 ama aslında bu 5-4-1 gibi bir şey oldu. Ya da 5-2-2-2-1 de diyebiliriz. Savunmayı çok merak ediyorum. Rakip ortadan gelirse biz ortayı nasıl kapatacağız? Oradaki beşli bir anda kapanır mı? Orta sahadaki dostlar özellikle nasıl konumlanacak? Ayrı bir gözle inceleriz. Eğlenceli bir şey umarım olur. Şimdi rakip aramaya koyulalım. Rakibimiz geldi. Rakibimiz de Türkiye. Efe Kral Spor gibi bir kullanıcı adı vardı. 2600'ün üzerinde kolektif gücü var. Hernandez formsuz. Christensen biraz daha iyi ona göre. Dembele sol tarafa Hakan Çalhanoğlu'nu da alabiliriz. Sol kanatta Hakan Çalhanoğlu'nu oynatalım. Neymar'ı oynatabilir miyiz? Neymar da oynayabiliyor. Hakan biraz da forvete yakın olsun. Rakibe bakalım. 4-4-2 ile gelecek rakip arkadaşlar. Klasik 4-4-2. Sol kanatta yanlış görmediysem Mbappe'si vardı ama santraforlara bakmadım. 2 santraforu kim? Kenarlardan orta yapıyorsa belki uzun boylu kişileri de kullanıyor olabilir. Maça rakibimiz Dzeko ile başlayacak. Kanatları kullanıyorsa orta kafa gol atmak için çok iyi bir adam Dzeko. Dybala yapma ve santra taktiğini yedik. Dybala'nın şutu kalecimizden harika bir kurtarış. Maignan. Santra taktiği gayet güzeldi. Santra yapan takımın forveti ileri doğru koşuyor. Rakipte de 2 tane forvet var. Dybala ok gibi koştu ileriye doğru. Topun başında Lionel Messi. Uzaklaştırmamız lazım. Hadi, hadi. Maignan. Dışarı giden topa da uçma. Bir an korktum Maignan böyle uçunca yakalayamayınca. Top out'a gitti. Herhangi bir müdahalesi yok. Elini çekmiş son anda.
Pasımız geçer mi aradan? Geçmedi ama kaparız. Dybala ver şu pası, çok iyi. Chiesa. Bir dudak uçuklatan yollasak. Chiesa'nın şutu kaleci. Yerden çok sert yolladı ama iyi kapandı rakip kaleci. Kimse dikkat etmedim rakip kaleciye. Her kaleci kurtaramayabilirdi. Ceza alanı dışındaki adamımızı yollayalım. Çok da ceza sahası dışına gitmedi ama yapıştırma gelişine. Dzeko'yu kapatalım. Kenara döndü. Alırız. Thiago Silva. Aşağıda Neymar. Ortada elini kaldıran bir isim var. Hakan Çalhanoğlu. Hakan. Bir falso yollasak. Hakan'ın falsosu savunmaya çarptı. Rakip kaleci Andanovic. Savunmacı golü engelledi. Thiago Silva vurdu kafayı. Dybala. Chiesa. Şimdi bir daha Dybala'yı görsek. Paulo Dybala. Şimdi şutu döndü vurdu. Hadi orada İmleç gel. Gel İmleç bir türlü şu adama geçmedi. Şimdi geçti. Saiz geldi, müdahale etti. Rakibi de indirdi. Taç rakibin. Top bizde. Çok iyi. Ortayı gördük. Paulo Dybala yolladı falsoyu ama çok kötü bir vuruş. Savunma arkasına pası. Kunde izin vermez Messi'ye. Şu sağ tarafa dönelim. Kısa paslaşmalarla ilerlesek. Şimdi bir ara pası. Paulo Dybala. İçeri doğru girelim. Rakibimiz kaymaya başladı. Çalımımız geçti. Ortamız arka tarafta bomboş. Hakan Çalhanoğlu. Offside'da yok. 2 kişi kaldıydı. Dybala'yı indiremedi. Üçüncüye de biz çalım attık. Arka tarafa ara pasıyla ortayı yaptık. Bomboş kale Hakan Çalhanoğlu. Bu taktiği yemeyelim şimdi. Chiesa at ayağından git. Çok iyi. Şimdi pası verdi ama kötü bir pas. Lewandowski. Offside olmasın. Bir türlü hadi Dybala. Ortamız bir kafa vuruşu Hakan Çalhanoğlu. Bastırdık, hataya zorladık orada. Topu kazandık, kaybettik derken Hakan'la ikinci golümüzü bulduk. Hakan çok güzel geliyor. İyi yerlere geldi. Bu sefer taktiği yemedik ama yine rakibimiz etkili geldi. Hakan savunmada. Thiago Silva gelmeden Menyan. İkinci yarıya biz başlıyoruz. Lewandowski ile başlayalım. Ne denesek diye bir düşündüm. Kısa paslaşmalarla şimdi ara pası yapsak. Onu yaptığı taktiği yaptık. Lewandowski. Lewandowski'nin şutu gol. Ben out'a gidiyor dedim bir an ama top ağları buldu. Lewandowski öyle bir şut çekti ki kendisine yakışır klasta. Şimdi Dzeko'yu kaçırabilir. O yüzden geri çekelim. Dybala'yı kaçıracak herhalde. Evet. Rakibin santra taktiği iyiydi. Geç kaldık pasta. Lionel Messi'ye ulaşmadı ama adamımız kaptırdı. Bomboş. Kaleci Menyan kendisi şıktı aldı. Hemen şuna verelim. Chiesa. Dybala'nın pası. Lewandowski. Hakan havadan ver. Lewandowski'ye. Şöyle uzaklardan. Lewandowski'nin şutu. Kaleci Andanovic. Çok da uzun atmadı. Paulo Dybala döndü, çıktı. Gelen isim Chiesa kontrol edemedi. Mbappe de gitti mi yetişemeyiz. Yapış, çekin, bir şeyler yapın. 2 kişi çekiyor, Mbappe'yi durduramadı. Çalım hareketi. Şimdi aldık. Ortayı görsek. Orada Saiz ayağından çıkaramadı stoperimiz. Kızamıyorsun da yani, pas yetenekleri bu kadar. Geri de çekebilir rakibimiz. Evet, öyle yaptı, faul kararı. Defansif orta sahaları stoper koyduk ama gerçekten bir defansif orta saha göbek koysak orta alanda daha da iyi paslaşabiliriz. Danilo öyle ne yapacak? Orta yaptı. Benzema pası geçiremedi. Alırız be. Önümüzden geçti. Mertens Christensen'in sağından attı geçti. Mertens, savunmacımızın hatası. Rakip farkı 2'ye düşürdü. 3-1. Orada Thiago Silva'nın bir hatası vardı. Dönemedi topla. Benzema'nın şutu kalecide. Ben de otomatik oyuncu değişikliği açık. Ben de diyorum Benzema ne ara girdi? Lewandowski'yi çıkarmış. Benzema'yı ön almış oyun. Benzema'yı düşündük, geçmedi. Hakan. Benzema. Foden.
Şöyle dönelim. Şu isim kim? Saiz. Saiz dedi. Tutuklatan deneyene kadar Mertens aldı. Ligimizden tanıdığımız isimler. Mertens, Saiz. Saiz yapıştı. Mertens yetişmeye çalışıyor. Ve gerilerden geldi, aldı topu. Saiz de 90 dakikayı çıkardı. Oyun onu değiştirmedi. Çok fazla şutumuz oldu. 71 pasımız var. Top kesme değeri çok yüksek. 20 tane top kesmişiz. 5 tane stoperle oynadık. Bayağı top kazandılar. Oyuncu derecelerinde rakipte Dzeko 7 derece. Hakan Çalhanoğlu bizde 2 gol kaydetti. 7.5. Lewandowski 7.5. En aşağılara baktığımız zaman aslında Saiz kötü oynamadı ama 5.5 vermiş. Neymar da kötü değildi. Çok iş düşmedi kendilerine. Bir de gol yedik. Ondan da olabilir. 3 stoperle dizilişimizi biraz daha eğlenceli olsun diye 5 stoperle oynadık. Dostlara da stoper yaptık. Benim normalde oynayacağım bir tarz değil aslında. Defansif orta sahaların ayağı iyi olsun. Her ne kadar Alaba'nın ayağı iyi olsa da tam orta saha olabilir, yok edici olabilir. Oraya farklı oyun tarzlarında oyuncular yerleştirmeyi daha çok seviyorum. Benim futbolda en sevdiğim defansif orta sahaların başında Tchouaméni geliyor. Real Madrid'den Tchouaméni. Çıkardık. Çoğu zaman kendisiyle de oynadım. Ya da ayağı iyi göbek futbolcuları da olabilir. Savunması iyi. O isimler hem ileriye de daha faydalı katkı sağlayabiliyorlar. Defansif orta sahalarımız savunmada iyi iş çıkardı ama hücuma gelişleri, orta alanda oyunu kurmaları falan eksikti. İlerideki adamlarımız, kanat futbolcularımız etkiliydi. Güzel maç oldu. Hakan Çalhanoğlu maça damga vurdu. 2 tane kafa vuruşu. Hakan'ın oraya koşusu en güzeliydi. Atar atmaz ama doğru yere koşuyu yaptı kendisi. Lewandowski'nin de çok sert vuruşu. 3'e çıkarmıştık farkı burada. Umarım maçı izlerken sizler de keyif alırsınız. Hoşçakalın.